Uşaptiler, canlanan heykeller. Antik Mısır'ın derinliklerinde, piramitlerin karanlık odalarında ve sonsuz kumlara gömülü mezarlarda sadece altınlar ve mumyalar değil, sessiz bir ordu da gizliydi. Bu ordu ne kılıç kuşanmıştı ne de zırh giymişti. Onlar pişmiş topraktan, taştan veya ahşaptan oyulmuş, boyları birkaç santimden yarım metreye kadar değişen minyatür figürlerdi. Uşaptiler. Cevap verenler anlamına gelen bu tekinsiz heykeller sadece birer mezar süsü değildi. Onlar ölümden sonraki yaşamda firavunlarına ve asillerine hizmet etmek için bekleyen büyülü birer köleydiler. Mısırlılar için ölüm bir son değil, uzun ve zorlu bir yolculuğun başlangıcıydı. Bu yolculuktan sonra ulaşılan Ağrı tarlaları, cennet bahçeleri, bereketli topraklardı. Ancak bu tarlaları ekmek, sulamak ve hasat etmek gerekiyordu. Hayattayken hiçbir iş yapmamış bir firavun, sonsuzlukta neden tarlalarda çalışsın ki? İşte Uşaptiler tam bu noktada devreye giriyordu. Her bir Uşapti figürü, üzerinde taşıdığı hiyeroglif yazılarla, genellikle de Ölüler kitabının 6. bölümündeki büyüyle programlanmıştı. Bu büyü, heykelin canlanmasını ve Firavun için tüm işleri yapmasını emrediyordu. Uşapti, ey Uşapti, eğer efendin için çalışmaya çağrılırsan, işte buradayım, hazırım de. Metni, bu sessiz heykelciklerin potansiyel yaşam gücünü tetikleyen anahtardı. Mezarın karanlığına yerleştirilen bu yüzlerce minyatür figür, Firavun'la birlikte gömülmeden önce rahipler tarafından yapılan törenlerle uyandırılmayı bekliyordu. Metinlerde her bir figürün bir görevi vardı. Bazıları su taşıyacak, bazıları tohum ekecek, bazıları da hasat edecekti. Uşapti sayısı da zamanla arttı. Başlangıçta birkaç taneyken, sonraki dönemlerde her bir gün için bir Uşapti, ayrıca onları denetleyecek süpervizör Uşaptiler de eklendi. Firavun Tutankamun'un mezarında 413 adet Uşapti bulundu. Hepsi sessizce firavunlarının ebedi istirahatini bekliyor gibiydi. Ancak bu sessiz figürler mezarın mühürlenmesinin ardından başka bir hal alıyordu. Antik Mısır'ın tekinsiz efsanelerine göre Firavun ölüler ülkesine geçtiğinde, büyülü sözler fısıldandığında bu heykeller canlanmaya başlardı. Karanlık, havasız odalarda taş yüzeyler yumuşar, pişmiş toprak bedenler hareket etmeye başlardı. Minyatür elleriyle kazmalarını ve küreklerini kavrar, görünmez bir ışığın altında firavunlarının ebedi tarım arazilerini işlemek üzere sonsuz bir döngüye başlarlardı. Onlar ne yorulurdu ne de acıkırdı. Sadece efendilerinin emriyle canlanan bu taş bedenler mezarın içindeki görünmez bir dünyada çalışırdı. Bu bir tür ölülerin köleliğiydi ve mezar soyguncuları için en büyük korkulardan biri bu canlanan ordunun mezarı korumak için de uyanabileceğiydi. Uşaptiler sadece tarlada çalışan köleler değil, aynı zamanda sonsuzlukta efendilerini koruyan, sadık ama tekinsiz birer muhafızdı. Bugün müzelerin cam vitrinlerinde gördüğümüz bu sessiz heykeller, bir zamanlar ebedi bir köleliğin ve büyüyle canlanan taşların hikayesini anlatıyor. Uşaptiler, Antik Mısır'ın ölüm algısının en tekinsiz parçası olarak karanlık mezar odalarında canlanmayı bekleyen sessiz bir orduydu. Onlar, firavunlarının ebedi hizmetkarlarıydı. Canlanan heykeller, ölülerin dünyasında yankılanan sonsuz bir emeğin sembolüydü.